Merhaba proje yönetimi dostları. Yeni bir Dünyadan Proje Yönetimi haberler videosuyla karşınızdayım. İlk haberimiz CNN'den yapay zeka destekli işe alımlar başladı. Bu durum şirketleri ve iş arayanları perişan ediyor gibi ilginç bir başlık atmışlar. Haberin detayına indiğimizde yapay zeka destekli işe alım artık hayatımızda ama beklentilerin aksi bir durum oluştu. Bu sistemler ne şirketleri ne de iş arayanları mutlu ediyor, diyor. Amerika'da yapılan araştırmalara göre şirketlerin yarıdan fazlası 2025 yılı itibariyle işe alım süreçlerinde yapay zeka kullanmaya başlamış. Aynı şekilde iş arayanların yaklaşık üçte biri de ChatGPT gibi araçlarla CV'lerini hazırlamışlar, ön yazılarını yazmışlar. Fakat sonuç çok ilginç. Başvuru sayıları patlamış ama işe alımlar azalmış. Haberin detayı diyor ki yapay zeka ile yazılan ön yazılar daha uzun ve hatta daha da düzgün. Ancak hepsi birbirine benziyor. Bu da nitelikli adayları ayırt etmeyi zorlaştırmaya başlamış. İşe alım oranları ve başlangıç maaşları da bu yüzden düşük bir seviyedeymiş. Şirketler başvuru seliyle baş edebilmek için bu kez mülakatları da otomatikleştirmeye başlamışlar. Amerika'da iş arayanların %54'ü yapay zeka destekli bir mülakata girdiğini söylemiş. Yalnız burada ilginç bir detay var. Bu sistemler dahi tahmin edildiği ya da sanıldığı gibi tarafsız değillermiş aslında. Hatta algoritmaların insan ön yargılarını kopyalayabildiğini, hatta daha da büyüttüğünü gözlemlemişler. Yani kraldan kralcı olmuşlar. Bakın adayların mesela ismi, posta kodu yani nerede oturduğu, aksanı, hatta gülme sıklığı bile eleme kriteri olarak kullanılmış. Bu da bir kısır döngü yaratıyor diyor haber. Adaylar başvuruları otomatikleştiriyor belki. Şirketler eleme süreçlerini otomatikleştiriyor. Fakat sonuçta herkes daha fazla emek harcar hale geliyor ama daha az sonuç çıkıyor ortaya. Burada sendikalar ve çalışan temsilcileri sert tepki göstermişler. Bazı eyaletlerde işe alımda yapay zeka kullanımını düzenleyen yasalar çıkmaya başlamış. Tabii yapay zekanın işe alım süreçlerinden tamamen çıkmayacağı kesin. Fakat doğru kullanılmasını istiyorlar. Daha önce fark edilmeyen adaylar için de kapılar bu çerçevede açılabilir. Ama insani temasın tamamen ortadan kalktığı bir işe alım süreci birçok yetenekli insanın sistem dışında kalmasına sebep olduğu da gözlemlenmiş ve bu araştırmanın sonucuymuş zaten. Bu haber de bize şunu gösteriyor ki yapay zeka evet işe alımı hızlandırıyor ama adil olmayan bir yaklaşımla işe alımlar gerçekleştiriyor. Sanki tecrübesiz, deneyimsizler de kendini çok deneyimliymiş, tecrübeliymiş gibi gösterebiliyorlar. İşveren de bunu açıkçası pek kanmıyor böyle bir şeye. Bu yüzden kurunun yanında yaş da yanar hesabı deneyimliler bile ister istemez düşük maaşla başlamak zorunda kalıyor. Bir diğer haberim Michigan Üniversitesi dünyanın en küçük programlanabilir robotu için beyin geliştirdi diyor. Ve şu parmağın üzerinde şurada minicik bir işaret var. Bir karalık var daha doğrusu. İşte o programlanabilir beyinmiş. Bu haber diyor ki bu robot o kadar küçük ki neredeyse çıplak gözle fark edilemiyor. Michigan Üniversitesi'nin geliştirdiği beyin sayesinde robotlar çevrelerini algılayabiliyor, sıcaklık değişimlerine tepki verebiliyor, karmaşık desenlerde hareket edebiliyor, aylarca çalışabiliyorlar. Tanesi sadece bir sente mal oluyormuş. Bu mikro robotlar geleneksel motorlar yerine suyu hareket ettiren elektrik alanları kullanarak ilerliyorlarmış. Yani kendileri yüzmüyor, çevrelerindeki sıvıyı iterek hareket ediyorlarmış. En çarpıcı nokta bu robotlar sadece 75 nanowatt güçle çalışıyor. Bu bir akıllı saatin harcadığı enerjinin yaklaşık 100 binde birine denk geliyormuş. Araştırmacılara göre
Bu teknoloji tek tek hücrelerin sağlığını izleyebilir, mikro cerrahi ve tıp alanında devrim yaratabilir, gelecekte sürü halinde çalışan mikro robotlara kapı açabilir diyor. Özetle robotik artık gözle görülmeyecek kadar küçük bir ölçeğe inmiş durumda. Onu burada görmüş oluyoruz. Bir sonraki haberim Disney örümcek adam gibi uçmak için havada fizik hesaplamaları yapabilen otonom bir robot geliştirdi diyor. Haberin detaylarına girmeden önce şuradan size şu videodan birkaç parça göstermek istiyorum. Evet, şurası. Haberin detaylarında şunlar var. Disney insan dublörlerinin yapamayacağı hareketleri yapabilen tamamen otonom bir robot geliştirmiş. Bu robot havadayken fizik hesaplamalarını gerçek zamanlı yaparak Spider-Man gibi uçabiliyor yani. Örümcek adam gibi. Videoda gördüğünüz gibi havada takla atabiliyor. Kendi dönüş hızını ayarlayabiliyor. Düşmeden kusursuz bir şekilde iniş yapabiliyor. Aynı hareketi defalarca hiç hata yapmadan tekrarlayabiliyor diyor. Yaklaşık bu robot 30 kilo ağırlığındaymış ve Disney'in Avengers Campus Parkı'nda izleyicilerin karşısına çıkmış. Ee, Dublörlerin aksine yorulmadığını, tabii korkmadığını ve güvenlik halatına da ihtiyaç duymadığını görüyoruz. Disney'e göre bu teknoloji eğlence sektöründe insan-robot işbirliğinin geleceğini temsil ediyor diyor. Ancak dolaylı olarak şu soruyu da gündeme getiriyor. Peki insan dublörlere ne olacak? İşte bu robotlar eğlence dünyasında dengeleri değiştirmeye aday gibi gözüküyorlar. Bir diğer haberimiz X1 ile tanışın. Kurtarma görevleri için insansız robot ve insansız hava aracından oluşan ilk çoklu robot ekibi diye geçiyor. Yine şöyle aşağıda bir video var. Onu sizinle paylaşmak istiyorum kısaca. Bu robot hem yürüyebiliyor. Şöyle göstereyim azıcık daha geriden. Arkasında bir uçan drone'u var. Uçabiliyor. Bir tekerlekli yapıyla gidebiliyor. Bunlar artı yürüyebiliyor. Evet, haberin detayına baktığımızda bir robot takımı görüyoruz. Caltech ve Abu Dhabi merkezli TİL tarafından geliştirilen X1 kurtarma operasyonları için tasarlanmış ilk çoklu robot sistemi diye geçiyor. Temelde iki parçadan oluşuyormuş. İki ayaklı insansı bir robot tarafı var. Bir de sırtında taşıyabildiği, şekil değiştirebilen bir tekerlekli veya işte uçabilmesini sağlayan pervaneli yapısı var. Bu da bir drone şeklinde kullanılabiliyor. Yürüyebiliyor, uçabiliyor, tekerlekli hareket edebiliyor. Ortama göre hareket biçimini anında değiştirebiliyor diyor. Ve bu robot dar koridorlardan geçebiliyor, merdiven çıkabiliyor, drone havalanarak keşif yapabiliyor, su üzerinden uçabiliyor. Amaç burada insanların girmesinin tehlikeli olduğu alanlara ilk giren ekip olması yönünde. İleride bu robotlar özellikle deprem, yangın, enkaz, sel bölgelerinde kullanılabilir diyor haberimiz. Tabii insan akla mesela savaş bölgesinde de kullanılabilir mi diye geliyor elbette. Ve en temel amaç tabii insan hayatını riske atmadan görev yapmasını sağlamak. Bir diğer haberim MIT'deki araştırmacılar bir yaban arısı kadar hızlı uçabilen minik bir robot geliştirmiş. Robotların şekli şurada gördüğünüz gibi ve kanatları uçabilme becerisi kazandırıyormuş kendilerine. Haberin detayına baktığımızda 4 santim boyutunda 1 gramdan daha hafif fakat bir arı kadar hızlı uçabiliyor diyor. Bu robotu özel kılan şey yapay zeka destekli kontrol sistemiymiş. Robot önceden ezberlenmiş komutlara göre değil de çevresel koşulları anlık öğrenerek uçuyor. Bu sayede işte rüzgara karşı dengede kalabiliyor,
havada takla atabiliyor, saniyede yüzlerce kanat çırpışı gerçekleştirebiliyormuş. Araştırmacılar yine şunu söylüyor. Özellikle deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarında dar alanlara girmede insan yerine bu robotlar girebilir. Ayrıca tarım amacıyla da kullanılabilir diyor uzmanlar. Fakat bir taraftan da yani etkin kullanımı için yaklaşık 5 yıllık bir süre var diyorlar. Yine de bu çalışma robotların artık böcek ölçeğine indiğini bize gösteriyor. Çevrenizde bir yarın öbür gün böcek gördüğünüzde gerçekten mi bir böcek yoksa bir robotla mı karşı karşıyasınız? Anlamanız zor olabilir bu gidişle. Evet, bugünkü haberlerim biraz daha böyle yapay zeka ve robotlar üzerineydi ama bunların hepsi tabii ki projelerin sonunda ortaya çıkan çalışmaların ürünleri. Evet, proje haberleriyle ilgili bugünlük paylaşacağım içerik bunlardan ibaret. Bir başka videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.